Herkese merhabalar hanımlar. Bugün sizinle bu çok şık mini mini güllü çantamızın yapımını anlatacağım. Ben burada 18 tane motif kullandım. Birazdan size alt kare motiflerini ve güllerinin yapılışını detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yapımı oldukça basit. Ortalama bir çile ip kullandım. İpim de Alize'nin Cotton Gold. Hemen numarasına da şöyle bakalım. 67 numarasını kullandım. 3 milimlik de tığım var. Hemen ölçülerine bakalım. 18 santime 18 santim genişliğinde ve yüksekliğinde motif sayısını artırarak daha geniş alanda da çalışabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben şu anda videoda çekeceğim için küçük bir çanta yapmış oldum. Şimdi şöyle göstereyim tekrar. Arkası da yine bu şekilde. Malzemeleriniz hazırsa yapımına başlayabiliriz. Şimdiden herkesin eline sağlık. Evet hanımlar, çantamız 18 adet kare motifimizden ve 18 adet de üzerine silikon tabancasıyla da yapıştırabilirsiniz, dikebilirsiniz. Gülümüzden oluşuyor. Yapımı oldukça basit. Rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Ben koton ip tercih ettim. Alize Cotton Gold'un numarasını bilmiyorum. Tekrar bir sipariş verdim. İplerim geldiğinde oradan karşılaştırıp kodunu açıklamalara yazarım. Bilginiz olsun, beğenirseniz rengini. Yapım oldukça basit dediğim gibi. Şurada tığımı da hemen göstereyim. Şurada 3 milimlik de tığ kullanmışım. Hazırsanız başlayalım. Önce tabanını göstereceğim. Sonra da gülün yapımını göstereceğim sizlere. Şimdi sihirli halkayla başlayacağız. Evet. Sihirli halkamızla başlıyoruz. Sihirli halkamıza 3 adet zincirimizi çektik. Şimdi ikili trabzan yapacağız. Sihirli halkamızda sayıyoruz. Şöyle bir adet sihirli halkamızı demişim. Zincirimizde sayıyoruz. Şu birinci trabzandan sayılıyor. Şimdi yaptığım 2, yanına tekrar 3. trabzanım, yanına tekrar 4. trabzanım. Bu şekilde. Arada 2 zincirim var. Başımı doladım. Sihirli halkamın içine tekrardan geliyorum. 4 adet daha ikili trabzanımı yapıyorum. 2, şöyle başımı doladım. 3 ve 4. Tekrar 2 adet zincir, başımı doladım. Sihirli halkamın içerisine 4 adet daha ikili trabzanımı yapıyorum. 3 ve 4. Gördüğünüz gibi. Tekrar 2 zincir, başımı doladım. 1 2 3 ve 4. Şimdi 2 adet zincirimi çektim. Şu sihirli halkamın ipini biraz çekeyim. Şu ilk yaptığım, yani ilk çektiğim 2 zincir vardı, onun başına battım. Şöyle kaydırmamı yapacağım. Evet. Dikkat edin, sihirli halkanın ipini koparmadan şöyle sıkıştırın. Evet, bu şekilde. Şimdi 3 adet zincirimi çekiyorum. Üst katıma geçtim. Hemen yanındaki deliğime giriş yaptım. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir yanındakine 3. trabzanımı yaptım. Başımı doladım. Hemen şu 2 zincirlik boşluğum var ya, oraya 2 adet şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar arada 2 zincirim var. Tekrar aynı noktaya giriş yaptım. İkili trabzanımı yapıyorum. Bakın burada üçgenimi devam ettirmiş oldum. Başını doladım. Hemen yanındakine ikili trabzanlarımı devam ettiriyorum. Alt sırada gördüğünüz gibi dörtlü trabzanlar vardı. Üst sırada 7'li trabzanlar oluyor. Hemen şöyle göstereyim tekrardan. Üçgenimin içine yine ikili trabzanımı yaptım. Bakın, bahsetmeye çalıştığım şu. Şu üçgenden sonrasını sayıyorsunuz tabii ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Anlatmaya çalıştığım nokta buydu. Arada yine 2 zincirim var üçgenimin oluşması için. 1 2 hemen yanındakine 3 yanındakine 4 yanındakine 5 üçgenimin içine geldim. 6 ve 7. Evet. Evet. Şimdi tekrardan 2 zincirimi çektim. Aynı noktaya girişimi yaptım. İkili trabzanımı. Hemen yandakine girişimi yapıyorum. Tekrar ikili trabzanım üçgenimin içerisine 2 adet zincirimi çektim. Tekrar üçgenimin içine geldim. 1 2 ilk çektiğim o 3 adet zincir var ya, onun tepesine batıyorum ve bağlıyorum. Bağlayamıyorum. Evet. Tekrar 1 2 3. Şimdi şuradan hemen göstereyim. Yapmış olduğumuz şu 4 tane trabzanlıyı yaptık. Şimdi ikinci sırada 7 trabzanlıyı yaptık. Üst sıramızda kaç trabzanımız varmış bakalım. Şu 2 üçgenin arasını sayıyoruz yani. 2 4 6 8 10. Üçgenimizin üst zincirimizi çektik. Şimdi hemen yanına 2 3 4 5 6 7. Şimdi diyeceksiniz ki burada neden 10'du? Hani 2 7 trabzan oldu. Çünkü şurada devamını getireceğiz ya, o yüzden ilk sırada hep eksik olur. 2 zincirimi çektim. Aynı noktaya girdim. 1 2. Bakın üçgenden sonrasını yapmış oldum. Hemen yanındakine 3 4 yanındakine 5 yanındakine 6 7 8 9 ve 10. Evet, şimdi tekrar araya 2 zincirimi çekeceğim. Evet, 2 zincirimi çektim. Aynı noktaya 2 adet trabzanımı yapıyorum ikili. Evet. Şimdi devam edelim. Birlikte yapalım, ne de olsa az kaldı. Çok sessiz ilerledim bu sırayı. Şimdi 2 adet zincirimi tekrar çekiyorum. 1 ve 2. Şimdi her iki üçgenimin arasında 10 adet ikili trabzan olmuş oldu. Burada ilk yaptığımızda 7 tane vardı. Şu üçgenden sonrası 2 taneyi de sayıyorum. 8 9. Şuraya ikisinin arasına kaydırma yaptığımız için bunlar da böyle oluyor. Bilginiz olsun. 10'uncuyu da yapmış oldum. İlk çektiğim 3 adet zincirin tepesine batarak kaydırmamı yapıyorum ve birinci zincirimi sabitleyerek çekiyorum.
ipimi kestim. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi çok yapımı kolay bir motif. Şimdi hemen gülümüze de geçelim isterseniz. Gülümüz için 50 adet zincirimizi çekerek başlayalım. 50 dedim biraz önce, yanlış oldu. 54 adet zincirimizi çekeceğiz. 4 adet daha zincirimizi çekelim. Sonra şunu birden sayıyorum. Yanındaki 2, 3, 4, 5 ve 6.'ya. 6.'ya batıp şöyle batamadım. Pardon. Evet. 6.'ya batıp böyle bir kere de çekiyorum. Şimdi aralarda 3 zincirim var. Aralarda 3 zincir çekip 3.'ye sıranın sonuna kadar batıyorum ki halkalarım oluşsun. Tekrar 3 zincir. Yine 3. sıraya batacağım. Şurası. Bir, iki, 3 zincir. Yine şurası 3. Yani aralarda 3 zincirim var. Altında da yine 3.'lere batacağım. Bu şekilde yaparak gelelim. Evet, sıramızın sonuna kadar bu şekilde geldik. Şimdi 1, 2, 3 zincirimizi çekip doluyoruz başımızı. Şimdi ilk kutucuğumuza zincirimizde sayaraktan toplamda 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5. Elinizi sıkı tutmayın ki dökümlü dursun çiçeğimiz. Öyle kas katı bir şey olmasın yani. 6. Şimdi şu aralardaki delikler var ya. Oralara da kaydırma. Tekrar 2 zincir. İlk başta sadece 3 zincirimiz var. Bilginiz olsun. Diğer yapraklarımızın ilk başında 2 zincir var. Yanına da 5 adet ikili trabzan var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen şu aradaki boşluğuma giriş yapıp kaydırmamı yapıyorum. Tekrar bir tane daha yapalım. 2 zincirimi çektim. Başımı doladım. Birinci ikili trabzanım. 2, 3, 4 ve 5. Tekrardan girişimi yapıp kaydırıp 2 zincir. Bu şekilde yapa yapa sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, son halkama geldim. Son halkamda tek farklı olan şey şu tomurcuk gibi hani görüntüyü elde edebilmek için daha fazla ikili trabzan yapıyorum. Ne demek istedim? Şimdi de şöyle göstereyim. 2 zincirimi çektim. Başımı doladım. Halkamın içine battım. Burada ipinizin kalınlığına göre sayınızı ayarlayabilirsiniz. Şu an ben 3.'yü yapmış oldum 2 zincirimle. 4, 5, 6, 7, gördüğünüz gibi sığıyor. 8, 9, tam ucuna 10 tane. 10 tane yeterli olur. Bir zincirimi çekiyorum. Aynı renk ipten normal ince dikiş iğnesiyle de dikebilirsiniz. Ya da silikon tabancasıyla döndüre döndüre de birleştirebilirsiniz motifinizi. Ben bir tane sabitleme zinciri çektikten sonra göz kararı ipimi şöyle kesiyorum. Az kalsın elimi de kesiyordum. Şöyle çektim. Şimdi bu 10 tane sık iğnemin olduğu halkamdan başlayarak şöyle döndürüyorum. Bakın o fazla yaptığım için tomurcuk gibi oluyor. Daha güzel bir görüntü oluyor. Şöyle döndüre döndüre dikebilirsiniz. Dediğim gibi silikon tabancasıyla da yapıştırabilirsiniz. Çok sıkı olmasın, çok bol da olmasın. Yani göz kararı şöyle. Şu an dikmeden çevirdiğim için biraz kayıyor, kusura bakmayın. Göstermeye çalışıyorum sadece. Evet. Yani şu formda bir gülünüz olmuş olacak. Ben şu altlardan hemen şöyle göstereyim yaptığımı. Mesela bu dikilmiş. Şöyle altlardan kendi ipiyle döndüre döndüre diktim.
Dikmesi basit. Dikmekle uğraşmak istemeyenler dediğim gibi silikon tabancasıyla da yapıştırabilirler. 18 adet gülümüz olacak. 18 adette motifimiz olacak. Kare motifimiz olacak. Bunları yaptıktan sonra tamamlayalım. Birleştirme işlemini göstereceğim size inşallah. Evet hanımlar, biraz önce alt yapısını gösterdim. Kare motifleri gösterdim. Gülleri gösterdim. Şimdi birleştirmeyi göstereceğim. Ben arka planda hepsini birleştirdim. Şimdi size tabii nasıl birleştirilmesi gerektiğini de göstereceğim. Şimdi şöyle arkaları birleştirirken şu şekilde ön yüzleri birbirine bakacak şekilde arkadan birleştiriyoruz. Nasıl birleştirdiğimizi tabii ki göstereceğim. 6 tane motifi yan yana birleştiriyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane burada var. 6 tane burada var. 6 tane burada var. 3 adet 6'şerli parça elde etmiş oluyoruz. Ben güllerimi silikon tabancasıyla yapıştırdım. Siz dikebilirsiniz elinizde silikon tabancası yoksa, bilginiz olsun. Şimdi şu tek parça üzerinden size nasıl birleştirildiğini göstereceğim. Hem de çantamı birleştirmeye başlamış olacağım. Burada gösterdiğim mantığı burada da aynı şekilde yapacaksınız. Hiçbir fark olmayacak. Yine bakın şöyle düz yüzlerini birbirine gösterip bakacak şekilde ayarlıyorum. Hemen ipimi alıyorum. Bağlama zincirimi çekiyorum. Şöyle bir adet zincirimi çektim. Şimdi şunun köşe noktasını buluyorum. Şurada şöyle göstereyim size. Şu üçgen var ya, yaptığımız boşluklar. Hemen onun köşe noktasına, diğer parçamın da yüzü bakın birbirine bakıyor. Diğer parçamda da şöyle köşe noktamı buldum. Çektiğim zinciri alıyorum. İçerisinden geçirdim. Bir zincirle sıkılaştırdım. Şimdi şurada görmüş olduğunuz üzere zincirlerim var benim. Şöyle tam göstereyim. Bakın saç örgüsü gibi zincirlerim var. Bana doğru bakan tarafta bu kanadı, bu tarafa bakan tarafta da dıştaki kanadı alacağım. Ne demek istiyorum? Hemen göstereyim. Şimdi bana doğru bakan taraftayım. İpi de içeriden yürütebilirsiniz. Şöyle. Bakın. Şurada iki kanat oluyor ya. Bir içeride bir dışarıda. Ben dışarıdakini alıyorum. Bakın. Dışarıdakini aldım. Şuradakileri alıyorum yani. İçeridekileri değil. Şimdi burada dışarıdakini aldım. Bu arada kızım da birazcık sesi geliyor. Kusura bakmayın. Burada da iç değil dış. Yani iki tarafta da dış kanattaki ilmeklerimi alıyorum. İçinden geçiriyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle bakın. Dış kanadımı aldım. Bunda da dış kanadını. Her zaman pardon, şurada 2 tane almışım. Evet. Her zaman sıralı gitmeye özen gösterin. Yoksa motifiniz yamuk olur. Çantanız da haliyle yamuk olur ve emeğiniz boşa gider. Dikkat edin. Bakın buradan da dışını aldım. Sıradaki bu. Buradan da dış taraftakini aldım. Ve çektim. Bu şekilde sıramın sonuna kadar birleştireceğim. Burada yaptığım işlemin aynısını küçük motiflerinizi birbirine bağlarken de kullanacaksınız. Ben şimdi sıranın sonuna kadar yapayım. Sıranın sonunda tekrardan görüşelim. Dediğim gibi unutmayın, muhakkak birbirine bakan karşı zincirleri alıyorsunuz. Sıramın sonuna kadar bu şekilde gelelim. Evet, ben şimdi birleştirdim geldim. Gösterdiğim tarifle 3 parçamı da bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi bu iki ucunu birbirine birleştireceğiz. Yine aynı mantıkla yine iki yüzü birbirine bakacak şekilde olacak. Bu uçtan başlayıp bu uça kadar gösterdiğim şekilde birleştirip gelelim. Evet, göstermiş olduğum gibi burayı da birleştirdim. İplerimi henüz temizlemedim. Şimdi bir tarafı çantamın üst bölümü olacak. Bir tarafı çantamın alt bölümü olacak. İpimi kesmeden şu devamını da birleştirip altını birleştirmiş olacağım. Sadece şu ağız kısmı açıkta kalacak. Orayı da birleştirelim. Ondan sonra işlemimiz tamam. Askı kısmına geçeceğiz.
Evet, çantamızı bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi tersine çevirelim, daha doğrusu düz yüzünü çevirelim. Şu köşelerimizi elimizi düzeltelim. Evet, şöyle bu şekilde görmüş olduğunuz gibi arka yüzde böyle gayet şık görünüyor. Şimdi askılarının yapımına geçeceğiz. Askılarını yaparken ben şöyle olduğunu düşündüğümde hani çok dar bir alan olacak. O yüzden şu iki gül motifimin tam ortasını baz alarak şöyle, yani göstereyim hemen. Şimdi şu iki motifim var ya, bunun tam ortası, şuralardan bu şekilde bir askı yapmayı düşünüyorum açıkçası. Belki bir tık daha öne de gelebilirim hatta. Bakalım, onu yaparken karar vereceğim artık. Şimdi askısını yapmaya başlayalım. Yine bağlama zincirimizi çekiyoruz. Evet, bağlama zincirimi çektim. Şimdi askıma başlarken dediğim gibi şöyle ortada başlarsam iyi olabilir diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi askımızı yapmadan önce şu alt yapının tamamına çakma trabzan yapacağım. İkili de yapabilirsiniz. Ben çakma yapmayı düşünüyorum. Şu köşeden hemen başlayalım şöyle. Bağlama zincirimizi de alıyorum. Şu şekilde bir zincirimi çektim. Her zincirimin başına bir adet çakma trabzan yapıyorum. Çakma trabzan neydi? Başımı doladım, zincirime geldim. Şu şekilde. Başımı doladım, zincirime battım. Hepsini birlikte çekiyorum. Pardon, çekemedim. Başımı doladım, zincirime battım. Hepsini birlikte çekiyorum. Benimki yine mızmızlanmaya başladı. Bu şekilde başladığım noktaya, yani şuraya gelene kadar hepsini, bütün zincirlerimi bu şekilde çakma trabzanla dolduracağım. Siz de doldurun bir yandan. Ondan sonra askı yapımı için tekrar görüşelim. Bir tane daha göstereyim hemen. Zincirime battım. Başımı doladıktan sonra üçünü bir kere de çektim. Bu şekilde olacak. Evet, ben başladığım noktaya kadar geldim. Şimdi şu ilk başladığım noktaya batıp kaydırmayı yapıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Şu ilk motifimdeyim, gördüğünüz gibi. Şu ilk motifimin ortasına gelene kadar sık iğne yapacağım. Sık iğneyi ne yapıyorum? Battım. Şu şekilde her zincirimin içinden geçip sık iğnemi yapıyorum. Yapamıyorum, pardon. Ağırlaştı, çantayı birleştirince kayıyor elimden. Allah Allah. Evet, şimdi oldu. İsterseniz siz bu küçük çatal iğneler oluyor ya, renkli. Onlarla işaretleyici de kullanabilirsiniz. Şimdi şu iki motifimin şöyle ortası burasıymış. Bakın. İki motifimin tam ortası. Buraya kadar sık iğnemi yaptıktan sonra 60 zincirimi çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arkadan benimkinin sesleri. Ablası bir yandan sallıyor ağlamasın diye, uyku saati geldi. Beni gördükçe mızmızlanıyor. Şimdi bu iki motifimin ortası da, hemen bakıyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın şu iki yeri var ya, oraya birleştirip nereye tekabül ediyormuş? Şuraya. Buraya da bu şekilde batıp kaydırmamı yaptım. Bu şekilde. Evet, devam ediyoruz.
Sık iğnelerle yine devam edeceğiz. Ta ki diğer çiçeğimizin ortasına gelene kadar. Bakalım neredeyiz? Şimdi şu 3 parçamız burası. Evet, bu motifimiz de ortaya gelene kadar. Yani evet, biraz daha var. Sanırım ortalamışım zaten. Bakalım şöyle. Şöyle yaptığımızda karşısına denk geliyor mu? Evet, tam karşısına denk geliyor. Tekrar burada 60 zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet, 60 zincirimi çektim. Yine şöyle düzgünce koyduğumda şuraya denk geliyor. Yani karşısı da şuraya tekabül ediyor. Bakıyorum yine her ihtimale karşı. Evet, ortası. Yine buraya batacağım. Şu şekilde kaydırmamı yaptım. Bakalım. Evet. Şimdi ilmek kaçırdım. Evet, ilmek kaçırmışım. Bir saniye. Şöyle yuvarlanmasın diye yapıyorum bunu şu an. Kamera karşısında bu işler öyle zor oluyor ki insanın eli ayağına dolaşıyor. İnanın çok yani kolay bir şey değilmiş video çekmek. Yani hata yapmadan yapmaya çalışmak zor olan aslına bakarsanız. Şimdi tekrar buraya batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Evet, sık iğne ile devam ediyorum. Diğer çanta sapıma gelene kadar. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum. Pardon. Şurada son sık iğnemizi yapıyoruz. Orayı göstereyim önce. Son sık iğnemi yaptım. Başladığım ilk sık iğneye geldim. Kaydırmamı yaptım. Bir sık iğne yapıp yukarı çıkmış oluyorum. Şimdi yine her zincirimin içerisine bir sık iğne, evet. Şimdi çanta sapıma geldim. Çanta sapımda ne yapıyorum? Her zincirimin içerisine bir sık iğne yapıyorum. Çanta sapım bitene kadar bu şekilde sık iğnelerle dolduracağım. Çünkü hani zincir çekip bırakırsam sadece çok ince olacak.
hoş bir görüntü olmayacak. Bunu biraz kalınlaştırmak adına sık iğneler yapıyorum her zincirimin içerisine. Siz daha da kalın olsun isterseniz ikili trabzanlar da yapabilirsiniz. Ama sık iğne benim için ideal. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Bu sapın sonuna kadar gelelim. Tekrar buluşalım. Evet, zincirimin sonuna kadar geldim bu şekilde. Burada ne yapıyoruz? Şu ilk hemen şu zincirin batış noktası var ya, orası değil, bir boşluk bırakıp bir yanına. Kalınlaştı ya çünkü zincirimiz birazcık. O yüzden hani dibine yaparsak kötü bir görüntü olacak. Hemen bir boşluk bırakıp bir diğerine kaydırmamı yaptım. Sabitlemiş oldum. Görüntüsü bu şekilde olacak. Şimdi devam ediyorum. Diğer zincirime gelene kadar yine sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, yine bir sonraki zincirime geldim. Yine zincirime şuradan başlayarak, ilmeğimden başlayarak biraz önce yapmış olduğum gibi her ilmeğe bir adet sık iğnemi yapıyorum. Yine bu zincirimizin sonuna kadar da yapalım. Sonunda tekrar buluşalım. Evet, zincirimin sonuna kadar geldim. Yine biraz önce yaptığımız gibi dibine değil, bir boşluk bırakıp bir diğerine kaydırmamı yapıyorum. Yine bir sonraki çanta sapıma kadar sık iğnelerimi dolduracağım. Sonra tekrar bir kaydırma yaparak artık ipimi keseceğim. Çantam tamamen bitmiş olacak. Şu an son sık iğnemi yapacağım. Son sık iğnemi yaptım. İlk hani bir tane zincir çekip başladığımız yer vardı ya, onun tepesine batıp ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Bir zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Hemen hazır elimizin altındayken şöyle ipimizi temizleyelim. Evet. Şöyle ipimizi de kestik. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çantamız artık bitti. Bu şekilde minnoş bir çanta elde etmiş olduk. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çantamı beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Sizler de yapacak olursanız inşallah şimdiden elinize kolunuza sağlık. Umarım istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.